Herkese merhaba. Bugün hafızalarımızda güzel anılarla kalmış olan eski bir dostumuzla Arabalar serisiyle ilgili konuşacağız. Disney Pixar'ın yarattığı Arabalar serisi neden efsaneleşti? Neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı ve serinin finali tatmin edici bir şekilde mi bitti? Gelin tüm bu sorulara birlikte yanıt arayalım. Beni bilirsiniz, animasyon filmlerini çok severim ve diğer sinema filmlerinden pek de ayırmam. Animasyon filmlerini çocuk filmleri olarak görenlerden değilim yani. Disney, Pixar gibi, DreamWorks gibi başarılı animasyon şirketleri ürettikleri filmlerle hem küçük yaştaki izleyici kitlesini ekrana kitleyen, hem de yetişkinlerin izlerken sıkılmamalarını sağlamak için içerisine yetişkinlere yönelik unsurlar ekleyen ve aslında çok zor olan bu kompleks yapıyı doğru formüllerle çalıştırıp her iki kitlenin de beğenebileceği bir medyumu yaratmayı başarıyorlar. Her ne kadar son yıllarda animasyon filmlerine olan ilgi azalmış olsa da, eskisi kadar kaliteli yapımlarla karşılaşmıyor olsak da, animasyon filmleri hala sinemanın ayrılmaz bir bütünü. Gelelim Arabalar serisine. Serinin ilk filmiyle 2006 yılında tanıştık ve 2011 ve 2017 yılında gelen devam filmleriyle seri sona ermiş oldu. Tabii Matrix gibi uzun bir aradan sonra 4. filme geri dönmeye karar vermezlerse. Birçok üçlemede olduğu gibi ilk filmi çok fazla sevildi ve ikinci film görece düşük bir puan aldı. Üçüncü filmde birçok otoriteye göre bekleneni veremedi ve hayranlarını ikiye böldü. Fakat ilk film üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalara kazınan mükemmel bir hikaye olarak hep hatırlandı. Peki Arabalar filmini bu kadar özel yapan ve sevilmesini sağlayan şey neydi? Elbette bunun pek çok cevabı var fakat ilk olarak türüyle başlayabiliriz. Arabalar filmi antropomorfik bir animasyon türü. Antropomorfizm yani insan biçimcilik. Kelime Yunanca insan anlamına gelen antroposla şekil veya biçim anlamına gelen morfe kelimelerinden oluşuyor. Antropomorfizm basitçe insani niteliklerin başka varlıklara atfedilmesidir. Hayvanlar, cansız varlıklar veya doğa güçleri gibi. Arabalar filminde de cansız nesneler olan arabaların insani özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Gözleri ve ağızları olan arabalar. Benzer türdeki birçok animasyonda da olduğu gibi bizim bu karakterlere böyle hipnoz olmuş gibi bakmamızın, dalıp gitmemizin, tüm dikkatimizi vererek izlememizin arkasındaki temel sebeplerden biri bu. Aslında ilk etapta hiç garipsemeden baktığımız fakat bilinçaltımıza bazı sinyaller gönderen bir arabanın yüzü olması durumu, kendimizi kaptırıp onları ilgimizi kaybetmeden izlememizi sağlayan ana unsurlardan biri. Peki sadece bu mu? Tabii ki hayır. Bizi ekran başında tutmak için daha pek çok şeyin sorunsuz çalışması gerekiyor. Öncelikle iyi yazılmış bir hikayeye, içi boş olmayan hikayeye katkıda bulunan güçlü yan karakterlere, iyi tasarlanmış bir görsel dünyaya, kaliteli bir ses dizaynına, güçlü diyaloglara ve etkileyici bir sona ihtiyaç vardır. İşte Disney Pixar tam da bunları iyi bir şekilde harmanlamak üzere uzmanlaşmış bir şirket. Pixar'dan bir önceki videomda bahsetmiştim. O yüzden şimdi tekrar değinmeyeceğim. Şimdi gelelim Arabalar serisinin ilk filmine. John Lasseter'ın yönetmenliğinde 2006 yılında vizyona giren Arabalar filmi, 34 dalda aday gösterildiği ödüllerden 27'sini kazandı ve 462 milyon dolar hasılat elde etti. Film, Şimşek McQueen adında çaylak bir NASCAR yarışçısının hikayesini konu alıyor. Hızlı bir şekilde yükseliş yaşayan McQueen, piston kupasını kazanmak için Dinoco 400 yarışına katılır. Kral lakaplı bir 1970 Plymouth Superbird olan Strip Weathers, Şimşek lakaplı bir stok araçla Le Mans Andrews melezi olan McQueen ve 1978-88 model arası bir General Motors G-Body tipi olan Chick Hicks adında puanları eşit 3 önemli yarışçının domine ettiği yarış, 3 yarışçı arasında beraberlikle sonuçlanır ve kazananı belirlemek için Kaliforniya'da ikinci bir yarış düzenlenilmesine karar verilir. Dinoco sponsorluğunu almak için Kaliforniya'ya bir an önce ulaşmak isteyen McQueen, taşıyıcısı Mac'le birlikte düşer yollara. Fakat McQueen hırsından dolayı Mac'in dinlenmesine izin vermez ve Mac yola uykusuz bir şekilde devam etmek zorunda kalır. Bu da McQueen'in kaderini değiştirecek olan bir dizi olay zincirini başlatmış olur. McQueen, kapının açılmasıyla kendini hiç bilmediği bir otoyolun ortasında bulur. Eyalet otoyolunu ararken bir kasaba polisine yakalanır ve uzun bir kovalamacanın ardından yakalanır. Bu kovalamacı esnasında da kasabayı alt üst etmiştir ve çevreye oldukça büyük zararlar vermiştir.
Burası Radyatör Kasabası adında bir zamanlar çok işlek olan fakat artık kimsenin uğramadığı şirin bir kasabadır. McQueen sebep olduğu hasarı onarmaya mahkum edilir ve kasabadan ayrılamaz. McQueen bu aşamaya kadar kendine güvenen, aşırı kibirli, küstah, saygısız, yalnız çalışan, kendinden başkalarına pek değer vermeyen bir karaktere sahiptir. Fakat kasabada geçirdiği süre boyunca karakteri pek çok yönden olumlu olarak değişecektir. Hani demiştim ya, bir animasyon filmi için içi boş olmayan yan karakterlere ihtiyaç vardır diye. İşte Radyatör Kasabası sakinleri tam da böyle karakterler. Luigi ve Guido'nun Casadella lastikleri dükkanı, Flo'nun V8 kafesi, Mater'ın çekici ve kurtarma hizmeti, Ramon'un boya ve modifiye atölyesi, Sally'nin Coney Oteli, Fillmore'un organik yakıtı, Çavuş'un ihtiyaç fazlası dükkanı. Hepsi birbirinden özgün bu karakterler sayesinde McQueen zamanla bambaşka biri olacaktır. McQueen bu esnada kasabanın hakimi ve doktoru olan Doc Hudson'ın aslında 1951, 1952 ve 1953 yılları arasında ard arda 3 piston kupası kazanmış olan efsanevi yarışçı Hudson Hornet olduğunu öğrenir. Sonunda McQueen yolu onarır ve kasabadaki herkese yardım ettikten sonra basın McQueen'in yerini bulur. Böylece kasabadan ayrılır. Ve nihayet 3 yarışçı arasındaki beraberliğin bozulması için düzenlenen 200 turluk büyük yarış başlar. Fakat McQueen, Radyatör Kasabası'nda geride bıraktığı hatıralar yüzünden yarışa odaklanamaz. McQueen tam vazgeçecekken, Radyatör Kasabası'ndaki dostlarının onun için gelmeleriyle ve Doc Hudson'ın onun ekip liderliğini üstlenmesiyle her şey değişir. McQueen tam yarışı kazanmak üzereyken sürekli 3. olmaktan sıkılmış olan Chick'in krala bilerek çarpmasıyla kral büyük bir kaza geçirir ve McQueen onu izleyici ekranında o halde görünce Hudson Hornet'in 54'te yaptığı pistlerden uzak kalmasına yol açan o büyük kazayı anımsar ve finish çizgisini geçmeyerek krala yardım etmeye gelir. Bence kral son yarışını bitirebilmeli diyerek onu bitiş çizgisinden geçirerek inanılmaz bir sahneyi ortaya koyar. Az önce piston kupasını kaybettin, farkında mısın? Tanıdığım mızmız yaşlı bir yarış arabası bana şöyle demişti. Kupa dediğin boş bir kasedir. Arabalar filmi değerler eğitimi açısından da araştırılmıştır. Arabalar filminin içerdiği değerlerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve UNESCO Yaşayan Değerler listesine göre analizine bir göz atalım. İlk tablo incelendiğinde, Arabalar filminde Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda yer alan değer ifadelerinin birçoğunun olumlu veya olumsuz örneklerle yer aldığı görülüyor. Tespit edilen olumsuz örnekler, filmin kahramanının pişman olması veya özür dilemesiyle olumlu bir yön alıyor. Tablo 2'de Arabalar filminde geçen değerlerin UNESCO Yaşayan Değerler listesindeki değerlerle karşılaştırmasını görüyoruz. Buna göre tablo 2 incelendiğinde UNESCO'nun listesinde yer alan değerlerin Arabalar filminde yer aldığı tespit edilmiş. Buna göre filmde en fazla tekrar eden değerin alçak gönüllülük ve saygı olduğu, işbirliği, sevgi ve dürüstlüğün onları takip ettiği görülüyor. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda ve UNESCO Yaşayan Değerler listesinde yer alan değerlere ilişkin Arabalar filminden söylem ve davranışlara örnek olan alıntıların bazılarına örnekler vermek gerekirse şunları sıralayabilirim. Ahbap, çok cesur bir yarışçısın. Senin bir vidanda bile çoğu arabanın kaportasından daha çok yetenek var. Ama bu tek kişilik bir iş değil. Aklını başına devşir ve kendine iyi bir ekip lideri ve ekip kur. Arkanda işlerini yapan iyi bir ekip olmadıkça kazanamazsın. Bu olayı çözersen son derece başarılı olursun. Teşekkür ederim Bay Tex. Fakat ben büyük çıkışımı paskitçilerle gerçekleştirdim. Onlarla devam edeceğim. Yarışmak sadece kazanmak değildir. Ben Los Angeles'ta avukattım. Sol şeritte hızlı yaşıyordum. Hayatım öyleydi ama biliyor musun, hiç mutlu değildim. Kendin dışında birine hiç özen gösterdiğin oldu mu? Sadece bir örnek ver, bütün sözlerimi geri alayım. Sen çok değerlisin evlat. Biliyor musun, Mater sana güveniyor. Buradakiler iyi insanlar. Birbirlerine değer veriyorlar. Pite girmemekte ısrarcı olması, yalnız çalışmayı sevmesi, ekip liderini kovması ve söz dinlemeyerek pistten sadece benzin alarak çıkması, bu davranışlar sonucunda yaşadığı pişmanlığın dayanışma değerini desteklemesi. Köylüler cehennemindeyim, her saniye zeka seviyem düşüyor, onlardan biri oluyorum dedikten sonra olumsuz söylemin daha sonra tersine dönmesi. McQueen'in kasabada Hudson'la yarıştıkları yerdeki virajı dönebilmek için ısrarla çalışması. McQueen'in Mater'a verdiği sözü tutarak onun helikoptere binmesini sağlaması. McQueen'in kasaba halkının yaşantısını beğenmemesi ancak daha sonra buna saygı duymaya başlaması, saygıyla bakması.
McQueen'in kralın son yarışını bitirmesi için kazanmasına az kala geri gelerek ona yardım etmesi. Kasaba halkının gösterişten uzak yaşantısı. Bunun gibi yüzlerce değer, iyi yazılmış senaryonun güçlü diyaloglarına işlenmiş durumda Arabalar filminde. İşte bu yüzden Arabalar filmi, gelmiş geçmiş en iyi animasyon filmlerinden biri olmuştur. 2011 yılında gelen devam filmi ise ilk filmin yarattığı etkiyi yaratamadı. Çoğu üçlemenin ikinci filminin serinin en kötü filmi olması geleneği bozulmadı yani. İkinci filmde Japonya'ya gidiyoruz ve Dünya Kupası'nın ilk etabı olan Tokyo yarışında İtalyan formül arabası Francesco Bernoulli, McQueen'i az farkla yenerek birinci oluyor. Yarışın ikinci etabı olan İtalya Porta Corsa'da gerçekleşir ve bu yarışta Miguel Camino, Nigel Gearsley ve Shuto Doroki gizemli bir biçimde alev alarak motoru dağıtırlar. Bunun sebebinin yarışta zorunlu olarak kullanılan alinol yakıtının kamera görünümündeki uzaktan erişimle elektromanyetik bir dalga göndererek yapısının değiştirilmesi ve yanması sağlanmasıyla yarış sabote edilmişti. Tüm bunların aslında başından beri Miles Axelrod'un bir planı olduğu ortaya çıkar. Alinol'ü kötü göstererek tüm dünyanın tekrar benzine dönmesini sağlamayı amaçlar. Çünkü dünyanın en büyük petrol rezervlerinin sahibidirler. Film boyunca aptallığı yüzünden hakaret gören Mater, kimsenin hatta ajan Phil McRocket'in bile anlayamadığı bu komployu tek başına çözerek herkesi şaşırtır. İkinci filmde sevdiğim 2 tane replik var. Biri ajanların ilk karşılaşmalarında kullandıkları şifreli bir mesaj. Bir Volkswagen Karmangiya'da radyatör yoktur. Çünkü o hava soğutmalıdır. Diğeri de Mater'ın Sir Axelrod'a söylediği deyim. Eski İngiliz motorları ile ilgili ne derler bilirsin. Altlarında yağ yoksa içlerinde de yoktur. 2017'de gelen 3. filmde ise işler biraz değişmiştir. Artık klasik NASCAR araçlarının içinde yeni bir çömez vardır. Yeni nesil bir yarış arabası olan Jackson Storm. Nissan'ın konsept Gran Turismo aracı. Tam bir hız makinesi. Yeni teknolojinin faydalarından yararlanan Storm, bastırma gücü, ağırlık dağılımı, aerodinamik gibi yarışı etki eden rakamsal üstünlükleri kullanarak rakiplerine hiç şans vermez. Jackson Storm'un yarattığı etkiyle artık pistlerde yeni nesil yarış araçları boy gösterir olur. 6 yeni yarış aracının yarışa dahil olmasıyla 6 emektar NASCAR yarışçısı da kovulmuş oldu. Yani artık yarışın şekli değişiyordu. Eskiler yenilere mağlup oluyordu. Bunu Carl Weatherson'la McQueen arasında geçen şu muhteşem diyalog daha iyi ortaya koyuyor. Bir keresinde amcama ne zaman bırakacağımı nasıl anlarım dedim. Ne dedi dersin? Gençler sana söyleyecektir. Bu etki çığ gibi büyür ve zamanla tüm eski yarışçıların yerini yenileri alır. McQueen dışında emekli olmayan hiçbir eski yarışçı kalmamıştır. McQueen'in vefalı sponsorları Paskitçiler, McQueen'e ikinci bir şans verebilmek için Paskit'i satarlar ve yeni bir eğitim kompleksi hediye ederler. McQueen burada Cruz Ramirez adında yetenekli bir eğitmenle çalışmaya başlar. Fakat kısa bir süre sonra bu yeni nesil simülasyonların kendisine uymadığını fark eder ve kendi yöntemleriyle çalışmaya karar verir. Daha sonra ilerleyemediğini, işe yaramadığını fark edince aklına yeni bir fikir gelir. Hudson Hornet'in hocasını bulmak ve ondan fikir almak. Smokey onu eski yöntemlerle çalıştırır ve Storm'la yapacağı mücadele için onu hazırlar. Cruz Ramirez de onunla birlikte çalışır. Nihayet Florida'da gerçekleşecek olan büyük yarış günü gelir ve McQueen yarışırken birden karar değiştirerek Cruz Ramirez'i yarışa sokar. İşte bu karar da güzelim serinin nasıl berbat edileceğinin örneği oluyor. Son yıllarda sinemanın her şeyin alternatifini yapma baskısı hissetmesinden dolayı böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Bunun sırf kadın bir yarışçı kazansın diye hikayeye zorlama olarak eklenmiş olduğu çok bariz. Hep bir yarışçı olmak istemiştim. Erkek egemen toplumda bize fırsat vermediler bla bla bla. Feministler hemen tetiklenmeyin. Bir kadın karakterin kazanmasından rahatsız olmadım. Buralara gelmek için uzunca bir yol kat eden ve birçok fedakarlıkta bulunan McQueen'in kazanmasının ve şu hareketi McQueen'in yapmasının mükemmel bir final olacağı gerçeğinden bahsediyorum. Ama olmadı. Neyse bu konuyu daha fazla eğip bükmeye gerek yok. Ben serinin finalinden hiç memnun olmadım. Yine de her şeye rağmen iyisiyle kötüsüyle hayatımızdan bir arabalar serisi geçti. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.